Yıllar yıllar geçti. Bodrum çok değişti. Kalabalıklaştı, büyüdü. Umudunuzu yitirmeyin. Bodrum hala güzel ve eski Bodrum havasını yaşayabileceğiniz yerler hala var. Bodrum Deniz Müzesi de bunlardan birisi. Bu videomuzda sizinle Bodrum Deniz Müzesi gezi notlarımı paylaşıp güzel bir seyir sunmaya çalışacağım. Bolca görsellerle destekleyeceğim. Bodrum süngerciliği, meşhur Bodrum guletleri, balıkçılık gibi bir deniz müzesinin olmazsa olmaz bölümlerini keyifle gezeceğiz. Ancak öyle bir koleksiyon var ki Türkiye'de benzeri yok. Deniz kabukları, renk renk, çeşit çeşit. Müzemize henüz adım atmamışken girişteki güzel bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu güzel okaliptüs ağacını Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı 1938 yılında bizzat kendisi dikmiş. 2020 yılında olduğumuzu göz önünde bulundurursak bu ağacın yanında durup yukarıya bakınca uzayıp giden 82 senenin özeti. Tabii ki de Halikarnas balıkçısının Bodrum'a kazandırdığı tek ağaç bu değil. Bodrum'da sayısız yere ağaç dikmiş. Yurt dışından getirdiği fidanlarla greyfurt, klementin mandalini gibi pek çok türü hem Bodrum'a hem de ülkemize kazandırmış. Müzeye girince sabrımı yenemedim, hemen üst kata deniz kabuğu koleksiyona koştum. Deniz kabuğu deyip geçiyoruz ama bu koleksiyonu görünce aslında deniz kabuklarının ne kadar zengin bir dünyası olduğunu görüyorsunuz. Küçüklüğümden beri deniz kabuklarını sevmiş ve ilgi göstermişimdir. Zaten bilmiyorum, yani deniz kabuklarını sevmeyen var mıdır? Ne zaman bir deniz kenarına gitsem gözlerim sahilde deniz kabuğu arar. Deniz kabuğu bulunca da bir iki tane de olsa mutlaka alırım. Evimde hala topladığım deniz kabuklarından birazcık da olsa bulunuyor. Bazen de deniz kabuğu satan yerlerde inceleme fırsatı bulurum. Kimi zaman böyle bir sokak standında olsun, kimi zaman tatil beldelerindeki dükkanlar olsun. Ancak bu müzedeki koleksiyon bambaşka. Bilimsel metotlarla yapılmış. Gerçek bir koleksiyon. Dünyanın dört bir yanından gelen muhteşem örnekler bir arada duruyor. Gerçekten profesyonel bir çalışma. Deniz kabuklarının teşhir metodunu ben çok beğendim. Bu güzellikleri cam mekanların arkasından rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Yani teşhir düzeni çok iyi. Hepsinin hangi sınıfa, hangi aileden olduğu bilgileri mevcut. Tabii hangi coğrafyaya ait olduğunu da görüyorsunuz. Dünyanın dört bir tarafından gelmişler. Kimi deniz kabukları bizzat bizim denizlerimizden çıkma, çok tanıdık geliyor. Kimileri de belgesellerde bile göremeyeceğiniz kadar ender türler. Yani çok ilginç deniz kabukları mevcut. Kimisinin renkleri çok canlı, böyle capcanlı parlıyor. Mosmor olanı da var, turunculu, beyazlı olanı da var.
Tabii hiç yabancı olmadığımız türler de bulunuyor. Midye gibi. Hani bildiğin sokakta satılan midye. Pina denilen kocaman kabukluları da var. Bunları bizzat Bodrum'da dalış yaptığım zamanlarda gördüğümü hatırlıyorum. Sahi dalış yapmayalı çok zaman oldu. Ege'nin masmavi denizlerinde dalış yapıp sizlere videolar hazırlasam acaba hoşunuza gider mi? Yorum bölümünde bizimle paylaşın lütfen. Kimisinin boyutu mercimek kadar ufacık, kimisi de tek başına bir vitrini işgal edebilecek kadar büyük. Burada dünyanın en zehirli canlılarından birisi olan, hatta pek çok kaynağa göre en zehirlisi, Conus geographis isimli kone salyangozuna da görme imkanına kavuştum. Bir belgeselde izlemiştim. Bu deniz canlısı bir insanı 1 dakika içerisinde öldürebiliyormuş. Sergide öğrendiğime göre dünyada 120 binin üzerinde isim verilmiş deniz kabuğu varmış. Yani literatüre girmiş. Bu binlerce deniz kabuğu da bilinen 400 kadar farklı aile altında bulunuyor. Denizlerin karadakinden daha fazla, daha zengin bir canlı çeşitliliğine sahip olduğu bilinir, bu söylenir. Yani bu lafın burada boşuna olmadığını görüyorsunuz. Sadece deniz kabukları bile bu kadarsa. Tabi Bodrum Deniz Müzesi'ndeki deniz canlıları sadece kabuklularla sınırlı değil. Süngerler, deniz kestaneleri, deniz yıldızları, kara salyangozları gibi çeşitli canlılara da yer verilmiş. Bu koleksiyonu Bodrum Deniz Müzesi'ne, dolayısıyla ülkemize kazandıran doğa severse Hasan Güleşçi Bey'miş. Uzun uzun yıllarını, sevgisini, emeğini vererek bu koleksiyonu oluşturmuş. Nihayetinde Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlayarak hepimizin görmesine vesile olmuş. Yoksa ülkemizde böyle bir koleksiyonu görebilir miydik bilmiyorum. İfade ettiği şu cümleleri çok beğendim. Hobi dediğimiz olay bir koleksiyonu bir defada satın alınarak yapılacak bir iş değildir. Hangi koleksiyonu yaparsanız yapın, ona genç yaşta başlamak, ömür denilen süreçte adım adım geliştirip zenginleştirmek lazımdır. Güzel bir şey yapmak isterseniz bunun için emek vermeli, hatta ömrünüzü adamalısınız. Dünyayı gezebilmek, sahil sahil dolaşıp çeşitli deniz kabuklarını görmek gibi bir imkanım maalesef yok. Muhtemelen de hiç olamayacak. Ama Hasan Güleşçi Bey bunu başarmış. Bunun için hayatını adamış. Sayesinde dünyada az sayıdaki böyle bir koleksiyonu görme güzelliğine kavuştuk. Deniz kabuklarından ayrılmak her ne kadar zor da olsa müzemiz henüz bitmedi. Gezecek daha yerler var. Bodrum'da balıkçılığın tarihçesinin anlatıldığı bölümde eski Bodrum denizcilerinden izleri bulacaksınız. Bodrum'un meşhur süngerciliği hakkında kıymetli bilgiler edineceksiniz. Sünger dalgıçlarının kullandığı elbiseleri, teknelerin ölçekli modellerini bir arada görme imkanına kavuşabileceksiniz. Hepsi de çok detaylı. Tabii ortamın kokusu. Hiç bir deniz süngeri kokladınız mı? Bende 2 tane var. Yıllar geçmesine rağmen üzerindeki deniz kokusu inanın hiç kaybolmadı. Hala arada bir gidip kütüphanemde duran deniz süngerini alıp kokluyorum. Bu müzede aynı şekilde deniz ve ahşap kokuyor. Yani bu atmosferi tam anlamıyla yaşıyorsunuz. Bodrum'a büyük emekleri geçen Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı da tabii ki de unutulmamış. Geniş bir alan ayrılarak vefa borcu ödenmiş. Halikarnas balıkçısının meşhur teknelerinin modellerini de yine burada görebiliyorsunuz. Ülkemizde bir ilçemize isim veren Yatağan teknesi de bunlardan birisi.
Halikarnas balıkçısının kitaplarını büyük keyifle okurum. Okumadığım kitapları hala mevcut ama onları da zamanla tamamlayacağım. Bodrum'a katkıları çok iyi biliniyor. Zaten Bodrum'u Bodrum yapan da Halikarnas balıkçısı diyebiliriz. Bodrum'da yaşayanlar Halikarnas balıkçısını severler, sayarlar. Hatta Bodrum'a gidecekseniz gitmeden önce Halikarnas balıkçısının bazı kitaplarını okumanızı öneririm. Ben de bir süre Bodrum'da yaşadım. Eskilerden beri Bodrum'u ziyaret ederim ve ziyarette edeceğim fırsat buldukça. Bodrum'la ilgili anlatacak çok şeyim elbet var. Ama hepsini bir videoda bitirmeyelim. Bu videoyu da fazla uzatmayalım. Son olarak müzenin hediyelik eşya bölümünden Halikarnas balıkçısının kitaplarını alabilirsiniz. Aynı şekilde hatıralık deniz kabukları da mevcut. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Tabii ki de her türlü desteklerinizi bekleriz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, doğayla kalın.